Koç burcunun 2026 kriz ve kazanç dünyasına hoş geldiniz. Merhaba, astroloji ve finans tutkunları. 2026, Koç burcu için finansal bir savaş yılı olabilir. Hangi aylar kazandıracak, hangi aylar sizi zorlayacak? Bugün burçların 2026 kriz ve kazanç dönemleri serimizin bu bölümünde, Zodyak'ın en cesur, en öncü ve tabiri caizse ateşli savaşçısı olan Koç burcunu masaya yatırıyoruz. 2026'da Koç burcu finansal olarak hangi dönemlerde zorlanacak? Hangi aylarda fırsatlar kapıyı çalacak ve nelere dikkat etmeli? Eğer Koç burcusunuz ya da haritanızdaki Koç enerjisinin finansal hayatınıza, özellikle liderlik, risk alma ve hızlı kararlar odaklı kazanç alanında nasıl etki ettiğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu videoda Koç'un 2026 finansal yolculuğunu derinlemesine inceleyeceğiz ve pratik önerilerle bu cesur enerjiyi nasıl en iyi şekilde kullanabileceğinizi anlatacağız. Hazırsanız Koç'un öncü ve tutkulu dünyasına dalalım. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha fazla içerik üretiyoruz. Koç burcunun cesur finansal doğası ve 2026'nın dönüştürücü enerjisi. Koç burcu, Zodyak'ın ilk burcu olarak liderlik, cesaret ve hızlı başlangıçlarla tanınır. Astrolojide Koç, geleneksel yönetici Mars ve modern etkilerle Plüton tarafından yönlendirilir. Bu da ona hem atak ve rekabetçi hem de dönüştürücü bir güç kazandırır. Koçlar, hızlı hareket etmek en büyük avantajdır mottosuyla ilerler. Girişimci, risk alıcı ve genellikle ani fırsatları yakalayan sonuçlar peşindedir. Bu özellikler, finansal dünyada Koç burcunu en dinamik ve öncü savaşçı yatırımcı yapan faktörlerdir. İlginç bir detay, finansal psikoloji araştırmaları, Koç gibi ateş grubu burçların impulsif karar alma eğiliminin ve liderlik içgüdüsünün, su veya toprak grubu burçlara göre daha atak ve fırsat odaklı olduğunu gösteriyor. Bu, Koç'un neden hızlı kazançlarla servet biriktirdiğini açıklar. Koç'un finansal karakteri, cesaret ve liderlik felsefesine dayanır. Uzun vadeli beklemekten ziyade anlık fırsatlara ve girişimlere odaklanırlar. Örneğin, bir Koç burcu yatırımcısı, geleneksel fonlar yerine teknoloji startupları, kripto veya yeni girişimlere yatırım yapmayı tercih eder. Onun kararlarının ardında analiz kadar güçlü içgüdü ve cesaret yatar. Bu atak doğa, beklenmedik bir servet yaratmayı sağlasa da, bazen aşırı acelecilik veya sabırsızlık nedeniyle kayıplara yol açabilir. Peki, bu cesur enerji 2026'da nasıl bir yolculuğa dönüşüyor? 2026'da Koç için ana transitler ve finansal etkiler. 2026, Koçlar için tam bir kimlik, özgüven ve finansal dönüşüm yılı olacak. Bu yılın en büyük olayı, Satürn-Neptün kavuşumu tam olarak 20 Şubat 2026'da 0 derece Koç'ta gerçekleşecek bu tarihi transit, hayallerinizi gerçekçi bir yapıya oturtmanızı sağlayacak. Neptün 26 Ocak'ta Koç'a girerken, Satürn 13 Şubat'ta takip ediyor ve ikisi Şubat'ta tam kavuşumda birleşiyor. Bu, Zodyak'ın tam başlangıç noktasında, 0 derece Koç Aries Point olarak bilinen dünya ekseni, olduğu için binlerce yıldır görülmemiş bir yeniden doğuş enerjisi taşıyor. Son benzer kavuşum yaklaşık 9000 yıl önce, tarımın doğuşu döneminde yaşanmıştı. Satürn'e Neptün kavuşumunun anlamı, Satürn gerçekçilik, disiplin ve sınırlar getirirken, Neptün hayaller, sezgiler ve yanılsamalarla dolu. Birleşimleri, idealleri teste tabi tutar, finansal olarak eski borçlar, yanıltıcı yatırımlar veya hayali planlar gün yüzüne çıkabilir. Neptün etkisi dolandırıcılık veya belirsizlik riskini artırırken, Satürn sizi yapılandırmaya zorlayacak. Borçları temizleyin, gerçekçi bütçeler kurun. Bu kavuşum, hayalleri somutlaştıran güçlü bir portal doğru yönetilirse, ruhsal ilhamı disiplinle birleştirip uzun vadeli zenginlik yaratabilirsiniz. Ama acelecilik veya kaçış, bağımlılık, yanılsama, kriz getirebilir. Diğer önemli transitler. Uranüs'ün 25 Nisan'da ikizlere geçişi, ani fırsatlar patlaması. Teknoloji, iletişim, kripto ve yan gelirlerde sürpriz kazançlar ama volatilite yüksek, araştırma şart. Jüpiter'in 29-30 Haziran'da Aslan'a geçişi, yazdan itibaren bolluk dalgası. Yaratıcı projeler, spekülatif yatırımlar, borsa, girişim ve kişisel marka gücüyle şans artacak. Ağustos'taki Aslan tutulması zirve yapacak. Tutulmalar da etkili. Şubat'taki Akrep tutulması borçları ve ortak paraları vurgularken, Ağustos Aslan tutulması spekülatif kazançları öne çıkaracak. Merkür retroları, Şubat'a Mart Balık, Haziran-Temmuz Yengeç, Ekim-Kasım Akrep, yeni sözleşme veya yatırımları erteleyin, eski hesapları kapatmak için ideal. Finansal akış özeti, ilk yarı, özellikle Şubat kavuşumu civarı, kısıtlamalı, temizlik ve gerçeklik kontrolü odaklı, kriz riski yüksek, borçlar hortlayabilir, yanıltıcı teklifler gelebilir. İkinci yarı ani fırsatlar, Uranüs ve bollukla, Jüpiter, dolu. Koç'un ateşli cesaretiyle bu transiti disiplinli kullanırsanız,
Yıl sonu sağlam bir finansal temel ve ödüllendirici kazançlar getirecek. Aceleciliği frenleyin, sezgilerinizi gerçekçi planlarla destekleyin. 2026 sizin yeniden doğuş yılınız. Satürn-Neptün kavuşumunun tarihsel örnekleri. Satürn-Neptün kavuşumu yaklaşık her 36 yılda bir gerçekleşir ve genellikle ideallerin gerçeklerle çarpıştığı, eski yapıların çözülüp yeni başlangıçların tohumlarının atıldığı dönemlere işaret eder. Bu kavuşumlar sıklıkla siyasi çöküşler, devrimler, ideolojik değişimler, savaş sonları veya başlangıçları, yanılsamaların açığa çıkması ve toplumsal hayal kırıklıkları ile ilişkilendirilir. Özellikle komünizm, sosyalizm tarihi, Rusya ve Soğuk Savaş dönemiyle güçlü bağlantıları vardır. Aşağıda son yüzyıllardaki başlıca örnekler. 1989, Oğlak Burcu'nda Berlin Duvarı'nın yıkılışı, 9 Kasım 1989, Soğuk Savaş'ın sonu, Sovyetler Birliği'nin çöküş süreci ve Doğu Avrupa'daki devrimler. Tiananmen Meydanı olayları da aynı yıl. Kapitalizmin zaferi ve komünizmin ideallerinin gerçeklik duvarına çarpması olarak yorumlanır. 1952-1953, Terazi Burcu'nda Stalin'in ölümü, 5 Mart 1953, Kore Savaşı'nın sonu ve Kuzey-Güney Kore'nin kalıcı bölünmesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Mekkaryizm, komünist avı, zirve yaptı. Soğuk Savaş'ın şekillenmesi ve totaliter yapıların zayıflaması. 1917-1918, Aslan Burcu'nda Rus devrimi, Bolşevik ihtilali, Çarlık Rusyası'nın çöküşü ve Sovyetler Birliği'nin temellerinin atılması. Dünya Savaşı'nın kritik dönemi. Komünist ideallerin yükselişi ve eski imparatorlukların yıkılışı. Daha eski örneklerde Koç burcunda kavuşumlar nadir görülür ve genellikle yeni başlangıçlar, savaşlar veya kültürel dönüşümlerle ilişkilendirilir. Örneğin Mö dönemlerde büyük heykellerin inşası veya imparatorluk kurucuları. Genel tema, bu kavuşumlar hayalle gerçekliğin çarpışmasıdır. İdealler, Neptün, yapılara, Satürn, çarpar, eski sistemler erozyona uğrar ve yeni döngüler başlar. 2026'daki kavuşum, 0 derece Koç'ta da benzer şekilde global ideolojilerin sorgulanması, sınırların çözülmesi ve yeni bir yeniden doğuş enerjisi getirebilir. Tarih tekerrür etmez ama ritim tutar. 2026'da Koç için kriz ve kazanç dönemleri, çeyreklik detaylı akış. Koç burcunun 2026 finansal yolculuğu tıpkı bir savaşçı gibi. İlk aylarda savunma ve gerçeklerle yüzleşme, yazdan itibaren atak ve bolluk. İşte çeyreklik detaylı akış, her dönemdeki gezegen etkilerini, olası senaryoları ve pratik ipuçlarını genişleterek anlatıyorum. Ocak, Mart, gerçeklerle yüzleşme ve disiplin dönemi bu çeyrek yılın en ağır ve dönüştürücü kısmı. Neptün 26 Ocak'ta, Satürn 13 Şubat'ta Koç burcuna giriyor ve 20 Şubat'taki tam Satürn-Neptün kavuşumuyla finansal hayatınızda büyük bir gerçeklik testi başlıyor. Eski hayaller, borçlar veya yanıltıcı yatırımlar su yüzüne çıkabilir. Kriz riski, beklenmedik faturalar, eski borçların hatırlatılması, dolandırıcılık veya yanıltıcı yatırım teklifleri, özellikle kripto veya hızlı zenginlik vaat eden projeler. Aceleci kararlar ciddi kayıplara yol açabilir, duygusal harcamalar artabilir. Kazanç fırsatı, borçları yapılandırma, gerçekçi bütçe kurma ve uzun vadeli finansal temelleri atma şansı. Bu dönem temizlik enerjisi taşıyor. Temizlerseniz yıl sonu çok daha güçlü olacaksınız. Tavsiye, yeni yatırım yapmayın, büyük harcamaları erteleyin. Aylık bütçe takibi başlatın, acil durum fonu oluşturun. Sabır burada en büyük yatırımınız olacak. Nisan, Haziran, ani fırsatların uyanışı. Uranüs 25 Nisan'da İkizler Burcu'na geçiyor ve yan gelirler, iletişim projeleriyle teknoloji alanında sürpriz gelişmeler getiriyor. Satürn'ün disiplini hala baskın olsa da, Uranüs size beklenmedik kapılar açacak. Kriz riski, teknoloji alışverişleri, yeni cihaz, yazılım veya iletişimle ilgili beklenmedik masraflar. Merkür retro dönemlerinde, özellikle Haziran-Temmuz'a doğru, yanlış anlaşılmalar veya hatalı kontratlar. Kazanç fırsatı, freelance işler, kısa vadeli projeler, kripto veya yapay zeka odaklı yatırımlardan hızlı getiriler. Yeni bir fikir veya yan husle aniden paraya dönüşebilir. Sosyal medya, online eğitim veya teç girişimleri öne çıkıyor. Tavsiye, gelen fırsatları derinlemesine araştırın. Küçük miktarla başlayın. Portföyünüzü çeşitlendirin ama acele imzalar atmayın. Bu dönem test sürüşü gibi başarılı olanlar yazın büyük ödül alacak. Temmuz, Eylül, bolluk ve cesaret zirvesi. Jüpiter 29-30 Haziran'da Aslan Burcu'na geçiyor ve Ağustos'taki Aslan tutulmasıyla şans patlaması yaşatıyor. Yılın en parlak, en bereketli dönemi. Koç'un doğal cesareti Jüpiter'in bolluğuyla birleşiyor. Kriz riski, aşırı özgüvenle büyük risk alma, örneğin tüm birikimi tek bir borsaya veya kriptoya yatırma. Borsa veya emtia piyasalarında ani dalgalanmalar. Kazanç fırsatı,
yaratıcı girişimler, kişisel marka projeleri, spekülatif yatırımlar, borsa, kripto, startup ve yeni iş ortaklıklarından ciddi gelirler. Ağustos ayı özellikle spekülatif kazançların zirvesi, şanslı hisse veya token alımları uzun vadeli servet yaratabilir. Tavsiye: cesur olun ama limit koyun, kazancın bir kısmını hemen güvenli varlıklara aktarın. Networking'i artırın, yeni projelere evet deyin. Bu dönemi hasat zamanı gibi değerlendirin. Ekim, Aralık, toparlanma ve ödül zamanı. Retro yoğunluğu, özellikle Merkür Ekim-Kasım Akrep'te, artıyor ama yılın meyveleri yavaş yavaş toplanıyor. Satürn'ün disiplini sonuç vermeye başlıyor. Kriz riski, eski ortaklıklardan veya anlaşmalardan gelen finansal gerilimler. Retro dönemlerde yeni yatırım hataları veya geciken ödemeler. Kazanç fırsatı, ilk yarıdaki temizlik ve sabrın ödülü geliyor, uzun vadeli planlar sonuç veriyor. Yıl sonu primleri, beklenmedik getiriler veya borç kapatmaları. Pasif gelir kaynakları, stacking, telif VB, güçleniyor. Tavsiye: tüm yılı gözden geçirin, portföyü yeniden dengeleyin. Yeni büyük başlangıçları 2027'ye bırakın. Kazançların bir kısmını kutlama için ayırın, hak ettiniz. 2026'da dikkat edilecek önemli tarihler ve uyarılar, kritik noktalar. Bu tarihler finansal kararlarınızı doğrudan etkileyecek, takviminize işaretleyin. 20 Şubat 2026, Satürn-Neptün tam kavuşumu, 0 derece Koç, yılın en kritik günü. Finansal gerçeklik testi zirvede, eski borçlar hortlayabilir, yanıltıcı yatırımlar açığa çıkabilir. Büyük kararları bu tarihe yakın almayın, meditasyon ve bütçe gözden geçirme günü ilan edin. 25 Nisan 2026, Uranüs İkizler Burcu'na geçiş, ani kazanç dalgası başlıyor. Teknoloji, kripto ve iletişim projelerine gözünüz açık olsun ama ilk haftalarda volatilite yüksek, küçük adımlarla girin. Ağustos 2026, Aslan Burcu'nda güneş tutulması, spekülatif şansın zirvesi. Borsa, kripto veya yaratıcı yatırımlarda büyük hareketler olabilir. Cesur ama hesaplı hamleler için en uygun zaman. Merkür retro uyarıları. Merkür retro dönemleri iletişim, sözleşme ve karar alma süreçlerini karıştırır. Astrolojik olarak retro, gezegenin enerjisini içe döndürür, yeni başlangıçlar yerine gözden geçirme zamanıdır. İşte 2026'daki dönemler ve finansal etkileri. Şubat'a Mart, Balık burcunda 26 Şubat'tan 20 Mart'a kadar Balık'ın akışkan ve sezgisel enerjisiyle birleşince, finansal iletişimde yanılsamalar, yanlış anlamalar veya duygusal kararlar öne çıkar. Eski hesaplar karışabilir, bütçe planlarında belirsizlik artar. Dolandırıcılık riski yüksek, sezgilerinize güvenin ama gerçekleri kontrol edin. Haziran-Temmuz, Yengeç burcunda 29 Haziran'dan 23 Temmuz'a kadar Yengeç'in duygusal ve koruyucu yapısı aile, ev veya gayrimenkul ile ilgili finansal kararları etkiler. Aileden gelen paralar, miras veya ev alımı satımında gecikmeler, duygusal harcamalar olabilir. Güvenlik arayışı dürtüsel alışverişlere yol açabilir, aile bütçesini gözden geçirmek için ideal ama yeni ev kredisi gibi büyük adımlar riskli. Ekim-Kasım, Akrep burcunda 24 Ekim'den 13 Kasım'a kadar Akrep'in yoğun ve dönüştürücü enerjisi ortak paralar, borçlar, yatırımlar ve gizli finansal konularda derin karışıklıklar getirir. Ortak hesaplar, vergi veya borç ödemelerinde gecikmeler, eski anlaşmazlıklar hortlayabilir. Gizli masraflar veya kayıplar ortaya çıkabilir. Bu dönem borç kapatmak veya ortaklıkları yeniden değerlendirmek için güçlü. Ama yeni kredi veya yatırım imzalamayın. Koçlar, 2026 sizin yeniden doğuş yılınız, zor başlayıp güçlü bitecek. Disiplinli cesaretinizle krizleri fırsata, fırsatları servete çevireceksiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer Koç'un 2026 kriz ve kazanç dönemleri hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız veya kendi haritanızdaki Satürn'ün etkilerini merak ediyorsanız, yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda, başka bir burcun 2026 yolculuğuna dalacağız. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.